Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı tığ işi kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kare motif modelini tığ işi bebek battaniyesi, yatak örtüsü, kırlent, TV battaniyesi, diz battaniyesi ya da koltuk şalı olarak da örebilirsiniz. Ve motifin anlatımını yaparken alize cotton gold iplikler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre ile motifleri öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 4 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, bir zincir, halkanın içerisine ikili trabzan ve aralarında bir zincir ile yan yana halkanın içerisine toplam 8 tane boşluk oluşturacağız. Şu an 7 tane boşluk yaptım. Son boşluk için bir zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak 8. boşluğu oluşturmuş olduk. Bir zincir, ipi burada keserek beyaz renk ile devam edeceğim. Yapmış olduğunuz herhangi bir zincir boşluğunun içerisinden başlayabilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki boşluğun içerisine 3 ikili trabzan, bir zincir, sonraki boşluğa ve oluşturmuş olduğumuz tüm zincir boşluklarına sıra sonuna kadar 3 ikili trabzan yapacağız. Her trabzan grubu arasında da bir zincir yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir, ipi burada keserek sonraki renk ile devam edeceğiz. Burada daha temiz çalışabilmek için arkadaki ipleri keselim. Yapmış olduğumuz herhangi bir trabzan grubunun ortasından ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan, bir zincir, sonraki boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Burası birinci köşe. Ara geçişlerde bir zincir de yapabilirsiniz. Zincir yapmadan da devam edebilirsiniz. Boşluğun içerisine 3 trabzan, sonraki boşluğa ikinci köşe için 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan,
Sonraki boşluğa 3 trabzan. Ve sonraki boşluğa tekrar köşe oluşturarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son boşluğa dördüncü köşeyi oluşturalım. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma, bir zincir ile ipi burada keserek açık pembe ve koyu pembe renk sırasını yapacağız. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz arkadaşlar. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan, ve sonraki köşeye gelene kadar bu trabzan grupları arasındaki boşluklara 3 trabzan yapalım. Köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Sonraki köşeye gelene kadar burada bulunan iki boşluğun içerisine de üçer ikili trabzan yapalım. Ve son köşeye 3 trabzan yaparak pembe rengin birinci sırasını tamamlamış olacağız. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. 3 zincir, deseni çeviriyorum. Sonraki köşeye gelene kadar trabzan grupları ortasına 3 ikili trabzan yapalım. Köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Ve sıranın sonuna gelene kadar ara boşluklara yine 3 ikili trabzan yapalım. Ve burası önemli. Özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Son zincirin tepesine trabzan grubundan sonra ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayacağız ve koyu renk ile devam edeceğiz. Son 2 ilmek kaldığında ikisini birlikte kapatalım. 3 zincir, deseni çeviriyorum. Pembe renkli işimiz kalmadığı için ipi burada kesebiliriz. Ve hemen bakın trabzan grubu ile son trabzan arasındaki boşluğa 2 ikili trabzan, diğer köşeye gelene kadar trabzan gruplarının ortasına 3 trabzan yapacağız. Köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan.
ve sonraki boşluğa kadar ara boşluklara 3 ikili trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son boşluğun içine de mutlaka 3 adet ikili trabzan yapmalıyız. Koyu pembe rengin birinci sırasını da bu şekilde tamamlamış olduk. 3 zincir deseni çevirelim. Köşeye kadar alt sıradaki işlemleri aynen tekrar edeceğiz. Her trabzan grubunun ortasına 3 trabzan, köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve sol taraftaki ara boşluklara da 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Son boşluğun içerisine 3 trabzan ve pembe rengin ikinci sırasında yaptığımız gibi hiç zincir yapmadan sıranın sonundaki son zincirin tepesine ikili trabzan yaparak sırayı tamamladık. Bir zincir, ipi burada keselim. Ve son kez beyaz renk ile yapmış olduğumuz kareye çerçeve yaparak motifi tamamlamış olacağız. Yapmış olduğumuz motifin ön yüzünden ve herhangi bir iki trabzan grubu ortasından da başlayabilirsiniz. Köşeden de başlayabilirsiniz. Şu şekilde ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan, şimdi köşeye gelene kadar ara boşluklara 3 trabzan yapacağız. Köşeye 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapalım. Ve sıra sonuna gelene kadar trabzan gruplarının ortasına tekrar 3 ikili trabzan yapalım. Ve son boşluğun içerisine köşe oluşturmak için 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapalım. Ve şimdi yeşil rengin köşesine gelene kadar görmüş olduğumuz bu boşlukların içerisine toplam 3 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Trabzanlı alanlara değil. Bakın burada boşluklar kendisini gösteriyor zaten. Köşeye kadar trabzanları yaparak ve aralarında zincir yapmadan devam edelim. Köşeye geldiğimiz zaman 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan.
Ve şimdi diğer köşeye gelene kadar burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Birinci boşluk, ikinci boşluk, üçüncü boşluk ve dördüncü boşluk. Buralara da 3 trabzan yapalım. Ve son boşluğa köşe oluşturmak için 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapalım. Şimdi bir tane boşluk kaldı. Bu boşluğa da 3 trabzan. Ve böylelikle beyaz renk ile tüm kenarı çevrelemiş olduk. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayacağız ve bir zincir yaparak da ipi burada kopartabilirsiniz. Evet, şu anda beyaz yapmış olduğumuz kısım içine kıvrılıyor gibi, ama motifleri birleştirdiğiniz zaman bu kıvrılma kaybolacaktır arkadaşlar. Böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk. Bir sonraki videomda farklı geometrik desenler ortaya çıkartarak yapmış olduğumuz bu motiflerin birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar. Takipte kalmaya devam edin ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.